Herkese selamlar, ben Fuat Diri. Bu videoda yeni bir ülke, Karadağ'a yolculuk yapıyoruz. Balkanların en küçük ama en çok ilgi gören ülkelerinden biri. Hem tarihiyle hem de Adriyatik kıyılarındaki sahilleriyle son yıllarda popülerliği iyice artmış bir yer. Özellikle yaz aylarında turist akınına uğruyor. Karadağ denilince akla gelen şeylerden biri muhteşem doğası. Ayrıca burası Avrupa'nın farklı ülkelerinden gelen turistlerle dolu olduğu için çok kozmopolit bir havası da var. İlk durağımız Karadağ'ın en popüler şehirlerinden Budva olacak. Adriyatik kıyısında tam bir tatil cenneti. Hem sahilleriyle ünlü hem de tarihi dokusuyla özellikle kale içindeki eski şehir gerçekten çok etkileyici. Dar taş sokaklarında gezerken butik dükkanlar, pizzacılar ve restoranlarla karşılaşıyorsunuz. Budva aynı zamanda gece hayatıyla da ünlü. Yani gündüz ayrı güzel, akşam ayrı canlı bir şehir. Bugün sizlere sadece sokaklarını gezdirmeyeceğim. Burada neler yenir, fiyatları nasıl, marketten pizzaya kadar her şeyi göstereceğim. Arkamda Balkanların güzellikleri, önümde Karadağ'ın masmavi denizi. Ve tabi yolculuğumuz İşkodra'dan başlıyor. Hazırsanız video başlasın. Hava buz gibi de ben soğuk havayı çok seviyorum. Hala hava soğuk. Aşırı bir soğuk olmasa bile soğuk yani. Hostelden çıkış yapıyoruz. Hi. For everything, thank you so much. Yeah, thank you so much. Thank you so much. Have a good day. Arkadaşlar Karadağ'a gidiyoruz. Budva'ya gidiyoruz. Karadağ'ın Budva şehrine gidiyoruz. Şu anda saat 8:30. Gördüğünüz gibi insanlar dışarıda kahvaltı yapıyorlar, kahve içiyorlar, sosyalleşiyorlar. Buradaki insanlar sabah erken saatlerinde başlıyorlar sosyalleşmeye. Ve ben Arnavutluk'ta burayı çok sevdim. Şu anda Arnavutluğun İşkodra şehrindeyim. Uykusuzum birazcık. Dün biraz geç uyudum ve doğru düzgün de uyuyamadım. Şimdi ben haritadan Budva'ya gitmek istediğimi yazdım. Budva yazdım. Otobüsü seçiyorsunuz haritada. Maps haritasından. Size nereden gitmeniz gerektiğini orada gösteriyor. Ben şimdi haritaya bakınca harita beni şu karşı taraftaki yola götürüyor. Orada bir tane durak var. Oraya gideceğiz. Oradan işte soracağız bakalım birilerini Budva'ya gitmek istiyorum diye. Bu arada bende Arnavut parası kaldı. Arnavut parası ne kadar kaldı? 20 euro kadar, aynı 22 euro falan kaldı. 22 euro. Budva'ya ne kadara götürecek bilmiyorum ama soracağız. Bakın burada dolmuşlar görüyorsunuz durmuş. Karşıda da var böyle duran dolmuş. Otobüs var, dolmuş var. Şimdi birilerine soracağız. Hello. Montenegro Budva. Budva. Montenegro. Skadar için bus için Budva. Bununla bir şeye gideceğiz. Bir yere gideceğiz. Oradan aktarma yapacakmış. Saat 9'da kalkıyormuş bu arada. Şöyle haritadan göstereyim sizlere. Bakın biz şu anda İşkorda'dayız. İşkorda'dan Ülgün'e gideceğiz. Ülgün'den Budva'ya aktarma yapacağız. Yani yine Karadağ'a geçiyoruz. Burası Karadağ'ın en sınır bölgesiymiş. Yani gümrükten geçip bu şehre gideceğiz. O şehirden başka bir araçla ben Budva'ya geçmeye çalışacağım. Budva'ya geçeceğim. Bilmiyorum hani pahalı olur mu, olmaz mı? Onu da bilmiyorum. İnşallah pahalı olmaz ya. Direkt Budva'ya gitseydi daha rahat olurdu işim. Budva'ya geldik arkadaşlar. Budva'dayız. Yaklaşık 6 saat sürdü yol. Hani yol sürmedi, şöyle anlatayım sizlere. Karadağ'a geçtikten sonra Ülgün'den, hani Ülçin'den otobüsle Budva'ya geldim. Saat 10.30'da vardım Ülgün'e. Saat 1.40'da da otobüs vardı. Mecburen otobüsü bekledim orada birkaç saat. Otobüs geldikten sonra bindik. Buraya geldik. Ama otobüs öyle bir şey ki her şehre girmeye çalışıyor. Her şehre giriyor. Zaten Karadağ çok küçük bir ülke. O şehirlerden geçerken içine giriyor. Yolcularını alıyor. Devam ediyor. Büyük otobüs olmasına rağmen daracık yollardan giriyor. Dar sokaklara giriyor. Yollar da dar. Ama inanılmaz trafik çok iyi.
İnsanlar çok iyi araç kullanıyor. Yayaya saygıları var. İnsanlara yol veriyorlar. Birbirlerine yol veriyorlar. Hiç acele etmiyorlar. Ve gezdiğim ülkeler arasında en rahat, en güvenli seyahatim oldu. En güvende hissettiğim bir seyahat oldu. Şöyle Budva'yı göstereyim sizlere. Giriş prosedüründen bahsetmek istiyorum sizlere arkadaşlar. Pek bir giriş prosedürü olmadı. Bildiğiniz böyle gümrükten geçiyoruz ya, hani inip gümrükten geçiyorsunuz. İşte fotoğraf vesaire çekiyorlar. Memur size soru soruyor. Öyle bir şey olmadı. Hiç araçtan inmedim bile. Pasaportları topladı şoför. Gitti, verdi, bir şeyler yaptı. Kayıtları, girişleri yaptı, geldi. Yolumuza devam ettik. Karadağ'a girdik. Biz biraz da yukarıda olduğumuz için tam Budva şehrini, eski şehri aşağıda göreceğiz. Tam nerede olduğunu ben de bilmiyorum. Ama aşağı taraflarda olması gerekiyor. Etrafı surlarla çevrili Budva eski şehrine gideceğiz. Tamamen taştan binalar, evler var. Taştan sokaklar, dar sokaklarıyla meşhur. Balkanların tatil beldesi burası. İnsanlar buraya tatile geliyor, eğlenmeye geliyor. Yani dünyaca ünlü insanların uğrak noktalarından bir tanesi, bir ülke burası. Hostele geldim, hostelim de buradaymış. Burası hostel. Hello. Hi, how are you? Merhaba. Merhaba. Nasılsın? Teşekkürler, sen nasılsın? Türk'üm ben de. Vallahi nerelisin? Zonguldak. Zonguldak. O çok iyi oldu. Vallahi iyi. İsim neydi? Dengel Fuat. Rezervasyon var Fuat. galiba. Adın Biz ne? belli ediyoruz. Biraz hastayım gerçi ama. Geçmiş olsun. Adım Geçmiş Volkan. olsun. Volkan. Aynen. Memnun oldum Volkan. Sahibiyiz. Sahibisin buranın. Aynen. İyi, güzel, mutlu oldum. Çay yapayım sana. Çok teşekkür ederim. Ben direkt yerleşip çıkmak istiyorum. Yer çekeceksin. Vallahi biraz etraf falan görmek istiyorum. Tamam. Yerleştireyim. İlk önce bir pasaport alayım. Vergini ödeyeceğim. Geleceğim. Burada zaten şey var değil mi? Turist vergisi var. Aynen, hostellerde falan yapıyorlar bunu Aynen, arkadaşlar. hostellerde Bilginiz yapıyorlar. Ben olsun. senin Buraya yerine geldiğinizde yaparım. hostelde kaldığınızda onlar sizin yerinize yapıyor. Fakat bir arkadaşınızla falan kaldığınızda sizin yapmanız gerekiyor değil mi? Aynen. Onların yapması gerekiyor. Senin rezervasyonun 8 lira. 8'di burası. Tamam. Şu an burada 1, 2, 3, 4 kişi var. Volkan arkadaşımız burada şey açmış, böyle bir hostel açmış. Hem otel hem hostel mi? Yani Yok, özel sadece oda da var hostel. değil mi? Ya özel yok. Özel Tamamen sadece hostel var. değil mi? Aynen. Tamamen hostel Tamamen olarak hostel. Karışık oda. karışık. Aynen. Şimdi biz vergi ödemeye gidiyoruz. Sistem şu anda kapalı olduğundan dolayı Aynen. bir ofise gidip oradan vergi ödeyeceğiz. Peki şu anda benim mesela Booking'te 16 euro yazıyordu. 15,5 mu 16 euro. Tamam. Yani ben İçinde. onu mu ödeyeceğim yoksa şey mi oluyor? Ekstra bir vergi ben kendim mi Yok ödüyorum? yok. Şöyle ya, şimdi gittiğin yere bağlı. Ben içine ekledik onu. Ha, Normalde sen dahil demişsin tabii, tabii. zaten. Evet, Aynen. evet. Dahil olduğu için artı bir zaten yazıyor Anladım. Booking'in altında. Ben içinden ödüyorum. Ya normalde istesem şey de derim. Hani müşteriye sen git Evet, öyle derim evet, de. evet, evet. Ben gelen müşteriye şimdi yerini bilmiyor. Bazı turist vergisinin ne olduğunu bile bilmiyor. 1 euro değil mi tabii, şeyi? 1 euro günlük. 1 euro, evet. 1 Ya euro gerçi ben vergi var. bir müşteri için mesela kaç gün olursa olsun 30 sentle işlem ücreti ödüyorum. Gerçi de o pek önemli değil yani. Peki mesela buraya gelen biri bunu bilmiyorsa bir arkadaşında kalıyordur. Tamam. Ve ülkeden çıkınca şey mi, ceza mı ödüyor? Ya şöyle Cezası var mı? var ama şöyle, ya nasıl söyleyeyim, buraya ilk geldiğim zaman ben yaptırmadım aslında. 3 hafta kaldım burada hani yer bakmak için falan. Ülkeden çıktım. Evet. Ama bir tane arkadaşım mesela sadece 2 gün kaldı, ödemedi. Ya cins birisine denk geliyor insan, anladın mı? Hani orada çıkışta değil, pasaport aynen, kontrolünde. pasaport kontrolü cins birisine denk geliyor. Diyor ki nerede turist vergin? Adamın o gün morali bozuk. Senin tipini de beğenmemiş. Anladın mı? Soruyor nerede diye. Eğer yoksa direkt 42 euro ceza yani. Memura bağlı o zaman. Aynen, penaltıya 42 kalıyorsun. euro. Aynen. 2 gün falan fark etmez. 2 gün, 3 Ya gün. aynen yani bir günlük zaten çok önemli değil. Hani genel uzun vadelilere şey yapıyorlar ama ödemediğin Evet, zaman. evet. Ben girişte hiç şey olmadı ya. Ben araçtan bile inmedim. Ya biz de bazı Karayoluyla gelince ya buradan ya Balkanlar öyle ya, çok şey değil. hiç böyle araçtan inmedim. Şoför pasaportları götürdü. Ya sadece mesela Karadağ'dan çıkarken ben birkaç kere indim. Ama mesela diğer Balkan ülkelerine giderken çoğunda da hiç otobüste inmedim bile. Evet. Pasaportları topluyorlar. Kendileri orada basıyorlar, geliyorlar. Sen Asya'da falan yaşamış birisin. Asya, Yani Japonya dedin. Japonya'da yaşadım 7 sene.
İşte Japonya'dan ayrıldıktan sonra sen gibi biraz... Aslında benim de YouTube'um vardı bu arada. Hatta Eskiden 40 mi? bin abonem vardı. Bıraktım, ondan sonra Bırak. gezmeye başladım normal. Gezdim, Türkiye'ye geldim. Hedefim aslında Amerika'ya gitmekti. Evet. Ama nasip burada hostel açmakmış yani. Bakalım, geldik ofise. Biz vergimizi ödeyelim, ondan sonra şehir turuna çıkalım. Şimdi Old Town'a gidiyoruz arkadaşlar. Buradan göstereyim dedim sizlere. Burası bu şekilde. Bir de Old Town'u göreceğiz. Yani iki farklı bölge görmüş olacağız. Buralarda böyle gökdelenler, binalar inşa etmişler. Hep böyle turizme yönelik yapılan, hemen önümüzde bir tane inşaat var. Büyük bir ihtimalle otel olacak. Budva Eskişehir'ine gidiyoruz. Orada fiyatlara falan bakarız. Hem de sağda soldaki fiyatlara bakarak bir yorum yaparız. Ben şimdi yemekler, pahalılık konusunda bir şey diyemem. Oraya gittiğimizde oradaki yemek fiyatlarına, içecek fiyatlarına bakarız, bunu az çok anlarız. Bir de marketten de alışveriş yaparız. Marketteki fiyatlara da bakarız. Ona göre zaten sizler de artık ucuz mu pahalı mı onu anlamış oluruz. Şöyle bir restorandan geçerken menü koymuşlar buraya bu şekilde. Bakın. Şöyle fiyatlara bakıp geçelim. Ez geçmek istemiyorum. 350 gramlık biftek 22 euro. Şöyle fiyatlar bu şekilde göstereyim sizlere fiyatları. Siz videoyu durdurup fiyatlara bakabilirsiniz. Şu şekilde. Biraz yansıma yapıyor ama umarım görüyorsunuzdur net bir şekilde. Yani yemekler 10 Euro'dan başlıyor ya. Şöyle bir tabak 10 Euro, tost var 10 Euro, et var 12-10 Euro. Salata 3,5 Euro'dan başlıyor, 8-12 Euro'ya kadar çıkıyor. Karada Avrupa Birliği'nde olmamasına rağmen resmi para birimi Euro kullanıyorlar. Dediğim gibi Karada Montenegro olarak geçiyor. Karadağ adını ülkenin dağlarının sık çam ormanlıklardan olduğundan ve karanlık göründüğünden dolayı Karadağ adını oradan alıyor. Yani Montenegro olarak geçiyor. Evet, buranın içinde dolaşacağız. Meşhur yer burasıymış arkadaşlar. Böyle taş binalar, taş evler, dar sokakları gezeceğiz. Sizlere sağa solu göstereceğim. Her yerde restoran, kafe vesaire var. Barlar var. Butik dükkanlar var. Bakın bu şekilde pizzalar alabiliyorsunuz. Bir pizza, kola 5 euro bir tanesi. Şöyle sandviç var 4 euro. Fiyatları böyle de göstereyim sizlere. Fiyatlar bu şekilde. Pardon. Afiyet olsun. Çok gazlıymış o. Ya yok, ben düşürdüm. Burada çok Türk var arkadaşlar. Türklerin akın ettiği bir yer Karada. Ama şöyle söyleyeyim sizlere, gerçekten tatil yapmak isteyenler, para harcamak isteyenler için bir ülke. Ben öyle gördüm burayı. Tatil ülkesi, tatil beldesi. Normalde hani burası, bu kısım Sırbistan'a bağlıydı. Karada eskiden Sırbistan'a bağlıydı. 2006 yılından sonra bağımsızlığını ilan etti. Dünyanın en genç ülkelerinden biri olarak sayılıyor. Балерину купила. Кого? Балерину. Şöyle bir alana çıktık. Bakın herkes dilim pizzasını alıp sağda solda köşelerde oturup pizzalarını gömüyorlar, yiyorlar. Ben de çok açım. Birazdan ben de bir şeyler alacağım. Ben de bir dilim pizza alıp yiyeceğim. Pizzanın ebatı normal geldi bana, yani doyurucu mu bilmiyorum ama bazı yerlerde fiyatlar değişiyor. 5 euroya, 3 euroya, 3,5 euroya böyle fiyatlar değişiyor. İçecekle beraber 5 euro. Benim o fiyatları gördükten sonra normal gelmeye başladı. Buradaki halkın çoğu Ortodoks Hristiyan. Osmanlı etkisinde olduğundan dolayı bir zamanlar camiler de var. Ben yolda cami gördüm şehirde. Hangi şehir olduğunu bilmiyorum ama 2 tane cami gördüm gelirken. Böyle dar sokaklar, tamamen taştan yapılmış evler. Şu anda kalenin içindeyiz biz. Pizza arkadaşlar, pizza Balkanlarda bayağı yaygın. Özellikle karşımızda İtalya var. Adriyatik denizi var. İtalya'dan çok şey geldi buraya, yani kültür geldi, yemek geldi, kahveleri gelmiş buraya.
Espresso özellikle kahve kültürünü buraya taşıdılar. Arnavutluk'ta olduğu gibi orada da ticaret, göç, kültür derken espresso İtalya'nın en sevilen, en popüler içeceği, yöresel içeceği. Balkanlara da gelmiş. Çok otantik ya. Buraları gezerken insanın canı sıkılmaz. Her yerde böyle barlar var. Gördüğünüz gibi insanlar dışarı çıkmışlar. Geziyorlar böyle akşam geç saatleri kadar dışarıda takılıyorlar, yemek yiyorlar, içiyorlar. Bakın burada bir dilim pizza 3,5 euro. Şöyle kocaman dilim. Bence dilim olarak da büyük. Küçük değil arkadaşlar. 3,5 euroya değer mi? Değer bence. Biraz daha bakalım fiyatlara. Şöyle kalenin diğer tarafına geldim. Bir de bu taraftan burayı, denizini göstereyim sizlere. Adriyatik Denizi. Karşı taraf, şu taraf, yani diğer taraf İtalya oluyor ama İtalya buradan görünmüyor arkadaşlar. Yatlar, gemiler yanaşmış. Sağda solda denizi gayet temiz görünüyor. Yani buraya geliyorsanız buradan çıkmazsınız. Siz burada yemeğinizi yersiniz. Burada içersiniz, takılırsınız, sosyalleşirsiniz. İnsanlar burada sosyalleşiyor. Ülke o kadar küçük ki yüz ölçümü olarak bir günde neredeyse ülkenin tamamını dolaşmak mümkünmüş. Ülkenin başkenti Podgorica arkadaşlar. Burası Budva'nın eski surların içinde kalan kısım olarak geçiyor. Açıkçası şöyle söyleyeyim sizlere, çok böyle büyük bir tarih beklemeyin. Ama bir tatil beldesi dediğim gibi. Budva'ya gelenler genellikle yüzmeye, tatil yapmaya geliyorlar. Şöyle bir tane büyük bir yer görmüştüm. Bayağı kocaman pizzası vardı onun. 3 euroya satıyordu herhalde. Oradan bir pizza yiyelim. Çok doyurucu olmayacak ama yapacak bir şey de yok. Arkamdaki yerden şu koca pizzayı aldım. Bu böyle bir dilim. Şöyle göstereyim. Şu şekilde. Yani yeterince büyük olduğunu düşünüyorum. Doyurucu olur ama arkadaşlar. Sonuçta ekmek. Margarita istedim. Margarita'dan yiyorum şu anda. Karadağ'daki ilk yemeğim. Pizza. Geldiğinizde sizler de fark edersiniz zaten. Bir pizza var, bir espresso var. Arkadaşlar o kadar açım ki bir tane daha yiyesim var da. İskender kebap 16 euro. Şöyle fiyatı göstereyim sizlere. 9 euro, 9, 14, 12, 7, 10, 10. Bakın bu şekilde pizza var. Waffle pizza. 5 euro bir dilim. Şu şekilde var. 4 euro, 4 euro, 3,5 euro bu. Bir de market fiyatlarını da merak ediyorum. Bana markette daha ucuza hazır yemekler bulabileceğimi söyledi. Yani orada dolaplarda hazır yemekler varmış. O hazır yemekleri alıp ısıtıyorsun, yiyorsun. Orta Asya'da alışık olduğumuz bir durum. Buranın asgari ücreti arkadaşlar aylık 700 Euro'dan başlıyor. Aylık burada çalışmak isteyen bir kişi 700 Euro alabiliyor en az. En fazla da böyle 1000-1200 Euro'ya falan çıkıyor. O da tamamen şeye bağlı, yaptığın işe bağlıymış ve dil bilip bilmemene de bağlı. İngilizce falan biliyorsan çok daha iyi paralar kazanabiliyorsun burada. Mesela burada örnek bir aşçıdan bahsetti. Aşçı aylık 1300 Euro falan alıyor herhalde. Aynen. 1300 Euro alıyormuş. Yani bence aşçının 1300 Euro alması az bence ya. Türkiye'de bile 1300-1500 Euro sanırım bir aşçının maaşı. Şöyle de burada çalışmak istediğinizde lojman veriyorlar sizlere. Otelde çalışan arkadaşlar otelin onlara sunduğu lojmanlarda kalabiliyorlar. Kira falan ödemiyorsunuz. Lojmanda bedavaya kalabiliyorsunuz. 700 Euro, 800 Euro'ya iyi mi değil mi bilmiyorum. Yani büyük ihtimalle otelde çalışanlar 700-800 Euro'dan daha fazla alıyorlardır. Şimdi bir evlenen çifte denk geldik arkadaşlar. Kedi rahat bırakmıyor ki fotoğraf falan çekilsinler. Buraya geldiğinizde burada yapacaklarınız açıkça belli arkadaşlar. Burada Türkiye'nin Antalya şehrinde, tatil beldesinde, Bodrum'da, Marmaris'te, Fethiye'de ne yapıyorsanız burada da aynısını yapıyorsunuz. Ve buraya gelen çok Türk var. Hani her yerde Türkçe konuşan insanlar duyuyorum. Herkes de buraya tatile gelmişler. Ben şöyle direkt içeceklerin adını bile bilmediğim içecekler var. Pepsi 1 euro arkadaşlar, bu Pepsi gördüğünüz. Bu içecek 1,5 euro. Şöyle içecek var 1 euro.
Su yarım euro. Bu 2,5 euro diyelim. 2 litrelik içecek. Şöyle Ultra diye bir içecek var elmalı. 1,25 euro. Büyük suyun fiyatı 75 cent. Hızlı bir şekilde göstereceğim sizlere. Bakın burada biralar var. Bira 1,15 euro. 1,5 euro. Şişe var 1,5 euro. 1,5 euro. 1,5 euro arkadaşlar. Fiyatlar bu şekilde içeceklerin. Şöyle cips fiyatlarına bir bakalım. Abur cubur istediğiniz, canınız bir şey istedi. Cips var burada. 2 Euro'dan cips başlıyor. Şöyle fiyatlara bir bakalım. 1,5 Euro'ya var. 1,75 centi cips var. Şöyle Doritos 1,75 cent. Doritos 1 Euro. Bakın 1,5 Euro. 1,15 cent. 1,5 Euro biralar. Marketlerdeki alkoller çok uygun. Yani ucuz. Muzun kilosu 1,39 cent. Şöyle salatalık var, kilosu 1 euro. Domates kilosu 2 euro. Soğanın kilosu 80 cent. Marul var, marulun fiyatı 69 cent, 70 cent yani. Bazen bu hazır şeylerden alıyorum, noodle'lardan alıp yiyorum. 2,65 euro yani bence çok pahalı ya. Ekmek ne kadar? Ekmeklere bakalım. Ekmek 2 euro. 2 eurodan başlıyor böyle. 1 euro. Sanırım ekmek 1 eurodan başlıyor. Hatta şöyle 50 centten başlıyor. Şöyle makarnalar var. Makarna 1 euro. 95 yani 1 euro. 1,25 cent. 1,25 cent. Ton balıkları var. Tanesi 2,5. 2,5 euro. Bunun tanesi. Yağın litresi 1,5 Euro'dan başlıyor. Böyle bakalım. 1,5 Euro. Zeytinyağı var böyle. Zeytinyağı 7,5 Euro diyelim. Peçeteler var böyle. Bu peçete 3,60 cent. Şöyle turşu var. Turşular 3,5. 3 Euro. 3,69 cent. Market fiyatları bu şekildeydi. Ben bir şey almadım. Çok sıra vardı zaten. Bir saat sırada beklemek istemedim. Fiyatları gösterdim sizlere. Fiyatları bir tık pahalı yine galiba. Yani şöyle düşünün. Burada çalıştığınızı düşünün. En az 800 euro aldığınızı düşünün aylık. Aylık 800 euro alıyorsunuz ve fiyatlar bu şekilde. Fakat lojmanda kalıyorsunuz. Kira falan ödemiyorsunuz. Çalıştığınız yerde de yemek yiyorsunuzdur. Kolay kolay öyle dışarıda falan yemek yemezsiniz diye düşünüyorum. Ben neredeyse günün yarısını arkadaşlar yolda geçirdim. Yolda geçirdiğimden dolayı da o kadar yorgunum ki anlatamam sizlere. Sabah erkenden saat 7.30'da uyandım, kahvaltı yaptım, çıktım. 7.30'dan beridir yani yollardayım. Yorgunluğumu belki görüyorsunuzdur. Konuşurken bile konuşmaya takatim yok. Yürürken bile böyle başım dönüyor benim. Bir sonraki videoda Kotor'da olacağız. Kotor'a gideceğiz. Sizlere son video olacak büyük bir ihtimalle. Farklı bir sürpriz bir şey çıkmazsa son videoda Karadağ'ın son videosu olacak. Bu Karadağ'ın ilk videosuydu. Bu video bu kadar olsun. Eğer sizleri sıktıysam hakkınızı helal edin. Bir sonraki videoda Karadağ'ın son videosu olacak büyük bir ihtimalle. Bir sürpriz çıkmazsa kendinize çok iyi bakın. Kotor videosunda bir sonraki videoda yarın görüşürüz. Beğenmeyi, yorum yapmayı, bana destek olmayı unutmayın. Hoşça kalın.